Bireyselleştirilmiş öğrenme, öğrenciler arasındaki öğrenme ve bireysel farklılıkların giderilerek her öğrenciye kendi hızına uygun öğretim yapılması tekniğidir. Kalabalık sınıflar ve bireysel farklılıklar nedeniyle öğrencinin tamamı aynı etkinliklerle öğrenemezler. Öğrenme düzeyi farklı öğrencilerin öğrenmesi ancak öğretimin bireyselleştirilmesiyle mümkün olabilmektedir. Sizlere şu soruları sormak istiyorum. Bir müzik aleti çalabiliyor musunuz? Sesinizin güzel olduğuna inanıyor musunuz? Resim yapma yeteneğiniz var mı? Peki herhangi bir matematiksel hesaplamayı bir çırpıda aklınızdan yapabilir misiniz? Dinlenmek istiyorsunuz. Tercihiniz kalabalık ortamlar mı yoksa sakin, sessiz bir yer mi? Bir grubun lideri mi olmak istersiniz yoksa takım oyuncusu mu olmayı tercih edersiniz? Eminim hepimiz sorulara birbirinden farklı cevaplar verdik. Çünkü biz az önce sorduğum sorular ve cevaplar kadar farklıyız birbirimizden. Farklı yetenekler, farklı alışkanlıklar, farklı ilgiler, farklı istekler ve tabii ki farklı ihtiyaçlarımız var. Öğrenirken de aynı. Hepimiz farklı stillerle öğreniyoruz. İşte tüm bu kişisel öğrenme ihtiyaçlarımızı giderecek, her öğrenen için o öğrenene en iyi şekilde hitap edecek öğrenim süreçleri tasarlanmasına kişiselleştirilmiş eğitim ve kişiselleştirilmiş öğrenme deniyor. 20. yüzyılın öğretim yöntem ve teknikleriyle 21. yüzyılın öğrencilerine öğrenme yolculuklarında rehberlik edilemeyeceğinin farkında olan bir öğretmen olarak derslerimde bireyselleştirilmiş öğrenmeyi uygulamaktayım. Yeterli zaman ve imkan verildiğinde her öğrencinin öğrenebileceğine inanan bir öğretmenim. Bu noktadan hareketle esnek bir sınıf ortamı oluşturdum ve öğrencilerimin sürekli aktif olmalarını sağladım. Var olan ve henüz keşfedilmemiş potansiyellerini ortaya koymaları için onlara şans tanıdım. Öğrenmeyi öğrenen öğrencilerimizle diyoruz ki, öğrenemeyen öğrenci yoktur, etkili tasarlanamamış öğretim vardır. Dokun bana öğretmenim, gör beni, ben buradayım. Anlat bana, bildiklerini değil, anlayabildiklerimi anlat. Farkında olmasak da sınıflarımızda bu sessiz çığlıklar yankılanır. Ne görmezden gelebiliriz, ne de seyirci kalabiliriz. Bir okul müdürü olarak bu kaygıyı duyan öğretmenlerimle çıktığım yolculukta kişiselleştirilmiş öğrenme metodu ile mucizelere imza attık. 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi, beceri ve tutuma sahip bireyleri 15-20 yılın sonrası şu an karşımızda. Ben kendimi şanslı hissediyorum. Unutmayalım, her bir öğrencinin öğrenme ihtiyacı farklıdır. Kapasitesi de öyle. Bunu iyi bilen öğretmenlerimle sınıf içerisinde imkan ve fırsat eşitliği ilkesini uygulayarak onların kalbine, aklına, ruhuna dokunmayı başardık. Son söz, her çocuk cennetiyle doğar. Yanlış eğitim metoduyla cehenneme çevirmeyelim. Teşekkürler. Eğer bir çocuk bizim öğrettiğimiz gibi öğrenemiyorsa, belki de biz onların öğrendiği gibi öğretmeliyiz diyerek her öğrencinin özel ve biricik olduğuna inançla kişiselleştirilmiş öğrenme modelini bu yıl okulumda ben de uyguladım. Başlangıçta onların ilgi ve tutumlarını belirleyecek bir ön anket hazırladım ve bu anket sonuçlarına göre öğrencilerimi gruplara ayırdım. Gruplara ayırdığım öğrencilere yönelik tasarladığım çeşitli öğrenme modelleriyle onların eksik kalan kazanımlarını gerçekleştirmesini sağladım. Kendi hızında öğrenen öğrencileri göz önünde bulundurarak ilgilerine yönelik ve esnek zamanlı ödevler verdim Google Classroom'dan. Süreç boyunca uyum, iletişim, odaklanma gibi problemler yaşayan öğrencileri hem öncesinde tespit etmiş oldum hem de bu problemlere yönelik çeşitli çözüm yolları ürettim. Her çocuk farklı bir mizaca sahiptir ve mizaç doğuştandır, değişmez. Tıpkı vişne çekirdeğinden vişne ağacı yetişmesi gibi bizler de vişne çekirdeğinden bir elma ağacı yetişmesini bekleyemeyiz diyorum. Dünya bu kadar hızlı gelişirken ve çocuklar teknolojinin içine doğarken öğrencilere geleneksel yöntemlerle ders anlatmak onların ilgilerini çekmemekteydi. Bu sebeple kişiselleştirilmiş öğrenmeyi derslerime entegre ederek onların ihtiyaçlarına yönelik ders işlemeye başladım. Web2 araçları, robotik ve kodlama ile öğrenmek onlara hem daha eğlenceli geldi hem de benim dersime karşı ilgilerini arttırdı. Bu
Bu çalışmalar süresince öğrencilere hem kendi sorumluluklarını almalarını hem de kendi öğrenme hızlarında öğrenmelerine fırsat tanıdım.